Latin Amerika'nın en zengin ülkesi, en gelişmiş ülkesi Şili'de dünyadaki bütün bakırların 1/3'ü buradan çıkıyor. Dünyada yetişmeyen meyveler, sebzeler burada yetişiyor. Yeşillikler o kadar pahalı ki kalmamış bile domates falan. 25.000 peso yediklerimiz. Ya kafayı yiyeceğim, bu karides ne kadar ucuz. Bakalım lezzeti nasıl. Muhteşem ötesi. Yaklaşık olarak arkadaşlar 22 dolara geliyor. Dünyanın en büyük somon üreticilerinden bir tanesi. 4700 peso. 20 milyon kişi yaşıyor. Yaklaşık kişi başı 15.000 dolar gelirleri var. Bir olay var burada. OECD ülkelerinin içerisinde Latin Amerika'da üye tek ülke Şili. Sahil kenarında deniz gören ev olması çok sıradan bir şeymiş. Bu ülkenin şartlarına göre bedava, TL kazanan bize göre bile uygun. Your little dramas got me mad, and I don't need to tell you facts. You know I always want you back. Dünyanın dibinden, Şili'nin başkenti Santiago'dan herkese selamlar. Şu anda sizlere 98. ülkem Şili'den sesleniyorum. Yaklaşık 15.000 kilometre uzaklıktaki bir coğrafya burası. Buraya Arjantin'den uçakla geldik. Çok kolay bir şekilde ülkeye giriş yaptık. Latin Amerika'nın en zengin ülkesi, en gelişmiş, en mürebbet miydi? Doğrusu nasıl söyleniyor? Ülkesi Şili'de yaklaşık olarak bir 10 gün 15 gün kalacağız. Ve önceki bölümde ilk gün nasıl gezmişsem size anlatmıştım hatırlıyorsanız. İzlemeyenler önceki bölümde zaten biliyorlardır. Önceki bölümde ülkeye ilk giriş yaptığımız andan itibaren size bir bölüm yapmıştım. Onu da mutlaka izleyin ki sıralı böyle Şili hakkında size kapsamlı videolar serime devam edebileyim. Çünkü bugünkü amacımız size bu ülkenin nasıl bu kadar zengin olduğunu anlatmaya çalışmak olacak. Yani yukarıya bakıyorsunuz Peru, kuzeydoğusuna bakıyorsunuz Bolivya, Paraguay, Brezilya gibi daha gelişmemiş ve kişisel olarak gelirlerinin daha az olduğu ülkeler bu kadar daha az gelişmişken Şili ne yapıyor da bu kadar zengin olmuş? Nasıl bunu başarmış? Size bu bölümde hem bunu anlatacağım hem birkaç restoranda güzel yemek yedireceğim. Ondan sonra her ülkede yaptığım market analizini yapacağım. Çünkü bir ekonomiyi anlamak için bence en doğru tespit satın alma gücünü anlamak. Bu ülkedeki insanların mutluluğu da genelde gerçekten satın alma gücü endeksli oluyor. Mesela Arjantin'de evet kriz var ama satın alma güçleri gayet iyiydi. Market fiyatları çok uygundu mesela. Bakalım Şili'de fiyatlar nasılmış ve size olabildiğince Şili'nin en kapsamlı bölümünü artık çekmeye başlıyorum. İyi seyirler. Efendim, Şili nasıl bu kadar zengin oldu? İlk önce ondan bahsedelim. Bundan 300-500 sene önce işte İspanyolların zengin diyarlar diyerek geldiği Latin Amerika'da yaklaşık 9.000 kilometrelik bir Ant Dağları çizgisi var. Bu Ant Dağları çizgisinin batısında Peru ve Şili var. Doğusunda da Arjantin, işte Brezilya vesaire yukarıya doğru gidiyor. Bu bölge o kadar zengin ki hem yeraltı kaynakları hem de bitki örtüsü anlamında dünyada yetişmeyen meyveler, sebzeler burada yetişiyor. Dünyada birçok yerde göremediğiniz canlılar burada var. Çünkü bildiğiniz bir duvar gibi dağlar bu şeridi ördüğü için kendine has bir bitki örtüsü var. Ve bununla beraber bir deprem kuşağındayız biz burada. 1960 yılında Richter ölçeğine göre 9.6 şiddetinde deprem olmuş Şili'de. Dünyada şu ana kadarki ölçülen en yüksek deprem bu. O yüzden depremle yaşayan da bir coğrafya. Ve bununla beraber yeraltı zenginliği çok fazla. Özellikle ne altın ne bakır. Neredeyse %70'i bakır üretiminden geliyor. Dünyanın en büyük bakır üreticisi. Dünyadaki bütün bakırların 1/3'ü buradan çıkıyor ve aynı zamanda altın. Bu yüzden devlet yılda yaklaşık 300 ila 400 milyar dolar gayri safi milli hasılası olan bir devlet, ülke. Ve kişi başı 20 milyon kişi yaşıyor. Yaklaşık kişi başı 15.000 dolar gelirleri var. Ama bu kağıt üzerinde. Gerçekte böyle bir şey yok. Şimdi de bu bilgileri verdikten sonra sizi çok güzel bir restorana götürmek istiyorum. Pasifik Okyanusu'na yaklaşık 6.000 kilometre kıyı sahil şeridi olduğu için deniz mahsulleri konusunda çok zengin. O yüzden biz de buraya gelmişken çok güzel bir restorana deniz mahsulü yiyelim dedik. Şu anda Santiago'nun tam kalbindeki en canlı yere Plaza de Armas'a geldik. Bilmem ne meydanı, parkı, bahçesi demek işte. Bir olay var burada. Din. Al que vive, al que está sentado en su trono de gloria.
Burada böyle kalabalık yerlerde, bu ülkelerde abiler, abalar böyle kendini dine adayanlar alıyor hoparlörü, böyle meydana oturuyor, dua etmeye başlıyor. Sonra onun gibi düşünen ve inananlar da gelip dua ediyorlar. Bunu bu Latin Amerika'da birçok yerde görebiliyorsunuz. Bak, kadın mesela elinde kitap var. Kitaptan okuyarak dua ediyor şu anda. Şu abiler de az önce ona katılıyordu. Bu meydan ülkedeki en önemli noktalardan bir tanesi. Birçok zamanında etkinliklerin, işte mitinglerin yapıldığı yer. Etrafta da böyle belediye binaları ve tiyatrolar var. Çok da fazla böyle hani görmelik, şaşalı bir meydan değil ama buradaki Şili halkının en çok buluştuğu yer burası. Özellikle 4 sene önce burada bir karışıklık oldu. Üniversite öğrencileri artan fiyatlardan ve gelir adaletsizliğinden dolayı sokaklara döküldüler. Ama hiçbir şey değişmedi. Hala her şey aynı şekilde devam ediyormuş. OECD ülkelerinin içerisinde Latin Amerika'da üye tek ülke Şili. Ve gelir adaletsizliği ve yolsuzluk anlamında da en üst sırada olan ülke Şili. Yani düşünün, bu kadar etraftaki ülke de zaten durumlar kötü. İyisi olarak Şili'yi söylüyoruz. Orada bile bence durumlar pek de sanıldığı kadar, böyle kağıt üstünde ya da Google'da araştırıldığı kadar iyi olduğunu düşünmüyorum. Az önce size gösterdiğim yer Santiago Metropolitan Katedrali. 1733 yılında yapımına başlanmış, 1800'e kadar, yani 60 yılda yapmışlar. Çok güzeldi içerisi. İtalyan bir mimar yapmış, tasarlamış. Detayları hissediyorsunuz zaten ya, böyle İtalyanların yaptığı yerlerde. Güzel yapıyorlar. Şimdi şöyle dolanıyoruz. Nereye gittiğimizi biz de bilmiyoruz. Hava oldukça soğuk ve katedralin dışında böyle kağıt oynayan tipler var. Yani kumar oynuyor olabilirler pek muhtemel. Havada kağıtlar uçuşuyor çünkü. Arjantin o kadar güzel ve pırıl pırıldı ki, yani bu kadar ekonomileri kötü olmasına rağmen gerçekten şey diyorlardı Arjantinliler kendileri için: biz zaten kıtanın entelektüel ülkesiyiz. Yani çok düzgündü, çok temizdi. Burada her yer çiş kokuyor abi. Her yer evsiz. Ya muhtemelen kıyı kesimleri dahil başkent ve en yoğun olan yer. Muhtemelen çok insanın olduğu yerde her zaman kaos oluyor. Vallahi çiş kokusundan başım döndü ya. O kadar çok evsiz var ki, yani çekmek de istemiyorum. Direkt para istiyorlar gelip yanınıza. O yüzden ya bu ülkede bir de her yer kıyı. Düşünsenize, her yer kıyı ya. İncecik bir ülke. Yani bir gidelim sahil kasabasına yerleşeceğim. Burada insanların zaten her yer sahil. Bütün şehirler sahilde. Bir tek burası değil. Burada sahil kenarında yani deniz gören ev olması çok sıradan bir şeymiş. Evet ya, çok bir değeri yokmuş o yüzden. Zaten hepsi okyanus manzaralı. O yüzden böyle hani doğanın içinde olması vesaire, düz ayak olması herhalde daha değerli olsa gerek burada. Şimdi yemek yemeye bir yere gidiyoruz. Geçenlerde gittik, çok beğenmiştik. Orayı ama çekmedim ben size. Instagram'da Bir Hayalin Peşinde de takip etmiştim. Oradan takip edenler anlık görür zaten. Oraya gidip çok güzel deniz mahsulü yiyeceğiz. Bakalım Pasifik Okyanusu deniz mahsulleri nasılmış? Restoranın olduğu yere geldik. Biz burayı ne bloglarda ne bir TripAdvisor'da falan öyle bir yerde görmedik. Tamamen Google Maps'teki yorumlarına baktık. Çok güzel, binlerce yorumu vardı ve puanı da 4.5'ti. Deniz mahsulleri de, tabakları çok zengindi. Şimdi size orayı göstereceğim. Gerçekten çok keyifli bir yer burası. İçeriye girelim. Adı şu: Ocean Pacifics restoran. Diğer girişi de var ama biz yan taraftan girelim. Gel. Zorla girdik neyse. Abi buranın tasarımı falan harika. Tam bir deniz mahsulü satan restorana geldiğini hissettiriyorlar. Mürettebatın yanında yemek yiyeceğiz gemide. Abi o kadar güzel yapmışlar ki, müze gibi restoran. Şuraya bakın. Denizle ilgili birçok böyle ekipmanı falan da gezip görebiliyorsunuz içeride. Aa. Burada yeniyor mu? Bilmiyorum. Tabak çanak koyduğuna göre yeniyor. Çok güzel değil mi ya? Adamlar restoran yapmamış, müze yapmışlar. Şu an müze geziyoruz ya. Evet. Bu restoranı size niye göstermek istedim? Çünkü böyle bir ülkeye geldiğinizde, okyanus kenarındaki güzide bir ülkeye deniz mahsulsüz olmazdı. Videoda renklenecekti. Bununla beraber
Bu restoranda hizmet olsun, yemekler olsun çok çok lezzetli. Ambiyansı zaten az önce gördünüz ve ikram var. Ekmek getirdiler. Sıcacık ekmek ve bizim damak tadımıza birebir aynısı. Bu zeytinyağı. Burada da yine bol miktarda var. Şöyle bir sarımsak değil mi o? Aynen. Bir de yanında domatesli bir mezemsi bir şey var. Bunlar ikram. Ne söyledik yemek olarak da az sonra göreceksiniz. Heyecanlanalım. Abi mis gibi ekmek ya. Bizdeki gibi kokusu mokusu. Şu ülkede de ekmek olayı var ya, bayılıyorum. Şundan deneyelim bakalım. Bak aslında ne yapacağım biliyor musun? Zeytinyağı mı koyacaksın? Önce Zeytinyağını bedavaya bulunca. batıracaksın. Sonra üzerine o domatesi. Ben bununla doyarım. Allah'ım sana geliyorum. İstiridyeleri söyledik. Yanına yarım kilo olduğunu düşündüğüm karidesinden kalamarına bir... Ne diyebiliriz Nesibe buna? Bir aslında bunu çorba olarak burada söylediklerini gördüm ama biz kesinlikle buraya alıp ekmek Evet. batıracağız. Harika Suyu ya. acayip güzel. Başlayalım mı? Heyecan dorukta mı? Evet. Bu arada bunun fiyatlarını söyleyeyim. Gerçi çıkınca hepsini söylerim ya. Yani biraz kallabi fiyatları. Zaten bu ülkede ucuz bir şey yok. O yüzden battı balık yan gider. Keyfini çıkaralım. Gelip de böyle tabii ki istiridye yemeden olmazdı. Nesibe az önce hayatında ilk defa yedi ve çok beğendi. Ya yemiştim şeyde de, Ama Guatemala'da da. peynirliydi o. Peynirliydi, hoşuma gitmemişti. Ama buradaki çok bayılacaksın. Valla. Birazdan denizin tepkisine bak. Daha önce yediklerim daha büyüktü istiridyelerin. Bu biraz daha küçük. Bakalım lezzeti nasıl. Muhteşem ötesi. Değil mi? Dibinde kalanı da alayım ben. Çok çok iyi mesela. Değil mi? Çok Vallahi taze. Ben böyle bu kadar beklemiyordum, bu kadar yiyeceğim. bu da ne öksüz doyuran çorbamız. İçine bakın abi. Full karides kalamar. Şuraya bak. Şuraya bak. Hepsi bunun karides kalamar altı. 10 dolar, 12 dolar bu. Ve içinde yarım kilo falan şey var. Yaklaşık olarak. Deniz mahsulü var. Şimdi biraz da buna limonumuzu sıkalım. Önce kalamarla başlayalım. Şimdi kalamar iddialı bir ürün. Çoğu yerde lastik gibi oluyor. Burada nasıl bakalım. Nasıl bu kadar yumuşak olabiliyor ya? Ben hala anlamıyorum. Bu scallopslar. Hepsi çok lezzetli ya. Ve kocaman Onun hepsini bir anda mı ağzına atacaksın? karides. Öksüz doyuran. Şunun içinde zaten 200-300 gram karides vardır yani. Abi olağanüstü. Bu restoran bu dünya turundaki favori yerlerimden biri oldu. Yedik içtik eğlendik. Tabii bunun bir bedeli de var. 25.000 peso yediklerimiz 1 dolar 900 peso, oradan hesaplayın. Yaklaşık 30 dolara falan geliyor. Bir de burada %10 şey veriyorsunuz. Hizmet bedeli. Bahşiş gibi düşünebilirsiniz ama bu size kalmış bir şey. İsterseniz vermeyebilirsiniz ama biz vereceğiz. Bir de paralarını göstereyim size. Bakın mesela şu yaklaşık olarak arkadaşlar 22 dolara geliyor. Ya da böyle tahıllar falan var. Fotoğrafları. Bu muhtemelen kurucuları abi. Sonra şu paraları var. En çok kullanılan binleri. O da yaklaşık olarak 1 dolar ama buna sadece sumu falan alabilirsin yani. Çok bir değeri yok. Lakin yine de TL olarak baktığımızda değerli bir para. Şimdi hesabımızı ödüyoruz 28.000. Ondan sonra gidiyoruz buradan. Muhteşem bir yemek yedik. Muhteşem. Verdiğimiz her bir kuruşa helal hoş olsun. Karnımız tıka basa doydu. Ve şu anda sizi artık o marketlerden birine götüreceğim. Dün bir restorana daha gitmiştik. İstiridye orada 20 dolar falan sadece Evet. istiridye. Hani Burada. burada fiyatlar kesinlikle daha uygun. Ve porsiyonlar falan da Ya çok aslında büyüktü ya. yine bize göre Pahalı da. her şey pahalı ama Bize her şey pahalı. Ama işte Şili şartlarında yapacak bir şey yok. Şimdi bu ülkede insanların maaşlarını yaklaşık olarak 1000 dolar gibi düşünebilirsiniz. Yani 600 ila 1000 dolar da hani genelde 1000 dolarmış. 1000 dolarda yaklaşık olarak 900 bin, 1 milyon peso gibi düşünün. Buranın para birimine. Ona göre fiyat analizini şimdi yaparız. Etinden, balığından, tavuğundan, gıdasından her şeyi size göstermek istiyorum. Her ülkede yaptığım gibi. Pandemiden sonra özellikle etkileri dünyada fiyatlar çok arttığı için her yerde bu etkileri görebiliyoruz ama bakalım burada nasılmış. Şimdi düştük yola, markete gidiyoruz. Evet, bu marketler her yerde var. Adı Ola, Santiago. Şimdi buna gidiyoruz. Bu ülkede kesinlikle en pahalı şey ne Nesibe? Meyve sebze. meyve aynen.
1 dolar 900 peso hesaplayın. Elmalar 2 dolara geliyor. Portakallar 2 dolara geliyor. Şuraya bakın 1800 Limon da peso. 2 dolara yakın geliyor. Limon da 1800 peso. Bir Sıkmalık, dolar. ben sıkmalık portakalın 2 tanesi 3 dolarmış. 4 dolarmış yaklaşık olarak. Dehşet pahalı ya. Şey bile en az 2 dolar ya. Biz bunu en fazla 1 dolar alıyorduk ananasları. Burada 1800 pesoya satıyorlar. Yeşillikler o kadar pahalı ki Şey kalmamış bile domates falan. Domates 7000 peso, 6000 peso. Yani ne yapıyor Nes? 8 dolar 8 dolar falan. falan 1 yapıyor. kilo domates. Soğanlar 1000 mesela. Aa, gel bak şuraya gidelim. Hah, avokado. Ya bu ülkede avokado çok yetiştiriliyor Dünyanın- ve tadı çok güzel oluyormuş. En lezzetlisi olduğunu söylüyorlar. Daha tatmadık. Hatta alırız biraz sonra. Kilosu 4490 peso. Yani Neredeyse 4,5 dolar. 5 dolar para yapıyor ya. 1 kilo ve bu ülkede üretiliyor bu. Burada çok enteresan patatesler var coğrafyasından dolayı Peru'daki gibi. Mesela 1000 pesoya falan alabiliyorsunuz ama dokusu falan çok farklı bak. Evet, patatesler. Bu patates biraz tatlısı Tatlı olabilir. oluyor değil mi? Peru'da almıştık ya, böyle tatlı çıkmıştı. Şöyle düşünün, burada çalışan bir adam en az 1 ton aylık patates alabilir. Hesaplamayı öyle yapın. Oh, suyu almışsın, içiyorsun bile. 730 peso. Çok Bugün uygun. bunun küçüğünü 500 gramlığını bu fiyata almıştık. 600 almıştık. Burada Markette uygunmuş. 1,5 kilosu o kadar yapıyor. Abi mesela bir kilo yumurta 3800 pesoya geliyor. Bir şey değil aslında ya, uygun yani. 4 dolar falan. 4 dolar. Daha uygunları da var. Ha, bunlar tabii Küçük ama onlar. 12'liymiş. Başka neye bakalım? Gel asıl etlere falan bakalım. Oo, Deniz, ne aldın? Dünyanın en büyük somon üreticilerinden bir tanesi. 4700 peso şu. Alalım bir tane yiyelim. Ucuz çünkü, uygun yani. Evet, fiyatı uygunmuş. Ve burada karidesler, kalamarlar, her şey var. Onların da fiyatları 5000, 6000, 7000 peso. Yani deniz mahsulü şu ana kadarki en ucuz ülkelerden bir tanesi Latin Amerika'daki. Özellikle somon çok pahalı her yerde ama burada uygun. Yani biz buna uygun diyoruz. Bilmiyorum Türkiye'deki fiyatları. Ya kafayı yiyeceğim, bu karides ne kadar ucuz. 3000 peso şu. Bu kadar karides arkadaşlar. 3000 peso, 3 dolar yaklaşık olarak. Yani almasak da alalım dursun. Canımız çekerse akşam yaparız. Mesela büyükleri var. Büyüklerinin fiyatları 7000. Ama çok uygun ya ya. bununla zaten bir kerelik değil bu. Bayağı 2-3 kere yaparsınız. Hayır, o hem büyüğü hem gramaj olarak o yarım kilo. Aynen. İşte hem şeyi fazla hem de bunlar çim gibi. Onlar jumbo. Jumbo bunlar. Çok iyi ya. Fiyatlar deniz mahsulünde harika. Tavuklara geçtik de. Bedava değil mi ya? 1 kilosu kanadın 3490 peso. Şu. 3,5 dolar falan. Yani bu adam için hiçbir şey bu. Çok uygun. Yani tavuk da uygun, balık da uygun. Ne pahalı abi burada. Aslında ülke et ülkesi. Dünyanın en büyük üreticilerinden bir tanesi ama yine de pahalı. 8000, 7000, 8000 peso civarında. Aslında şu burada etler. balık daha çok. Balık yarı üretiliyor. yarıya daha uygun. Tavuk da aynı. Yani etin kilosu da 7 dolara falan geliyor. Bir adam Öyle. ortalama 150 kilo aylık et alabilir şimdi. Ama Evet. 300 kilo karides alır. Şurada da kıyma vardı. O kıymanın yarım kilosu ama. Evet, yarım kilosu. 2390. Şurada mesela 250 gram varmış. Ha, 250 3 dolara geliyormuş. Enteresan, kıymayla et aynı para. Evet. Yani bunun kilosu 8000 peso falan. Yaklaşık olarak. Et yiyeceğime karides yerim. Bu ülkede Arjantin gibi peynir konusunda çok zengin. Bakın bütün şu rafların hepsi peynir. Ve fiyatları 3000, 4000 bandında genelde. O fiyatlarda değişiyor. Şurada 2000'lere de var, 3000'e de var. Oldukça uygun ya, ekonomik geldi bize. 1 dolara al. Bir de Gouda Gouda'nın. ne kadar, kaç dolar. peso? 1,05 falan da yani. 1005 ha? Neyse, bu ülkede güzel. Ben bu ülkeyi de sevmeye başladım. Vallahi Buraya gel, ev kirala, krallar gibi yaşarsın. kiraları bilmiyoruz ne kadar olduğunu. Eğrip Yani yani. sebze meyve hariç işte balığınız olur evde, peyniriniz olur. Bakalım başka daha neler olur. Özellikle son zamanlarda Türkiye'deki fiyatları görüyoruz. Şoklardayız. Yani resmen dolar kazanılan ülkeyle aynı fiyatlar. Çıldırmış yani. Burada hiç öyle değil abi. Pirinç burada da uygun. 1 dolar. Burada 1000. da 1 dolar. Evet. 1000'e pirinç satıyor. Gerçi Arjantin'de 25 centti biliyor musun? Ya Arjantin artık
en son noktasıydı. Ama yani yani bu da uygun. Çok aşırı derecede Bu pahalı ülkede değil. kazanca göre bakınca bedava. Yani adam 1 ton pirinç alabilir aylık. Bu ülkede enteresan bir şey var. Zeytinyağıyla çiçek yağın, ayçiçeği yağının parası hemen hemen aynı. 3500 peso, 4700 peso ama zeytinyağı ne? Zeytinyağıyla ve burada zeytinyağları gerçekten tadı da güzel oluyor. Evet, çok lezzetli. Hani buranın mı onu merak ettim. Evet, buranın kendi ürünleri. Aa evet. İthal değil yani. Evet, Zırana Şili yazıyor. Makarnalar 900 peso. Bak hatta şunlar 700 peso falan. Yani 80 sente falan geliyor dolar olarak bakınca. 10, 12, 13, 14 lira neyse. Ama bu ülke için inanılmaz uygun fiyatlar. İnanılmaz güzel böyle çerezleri var ve sadece 1000 pesoya alabiliyorsunuz. Hatta ben bundan almıştım geçen gün. Bir de şurada çam fıstığı vardı. Görürsem alayım ondan da. Şu işte. Bu çok lezzetli. Bunun da fiyatı 1300'e falan geliyor. Oldukça güzel de tadı var. Bununla beraber mesela böyle Lay's'in Pringles'e benzeyen paketlerde cipsleri var. 1800 peso. Eğer böyle kocaman Lay's isterseniz yine 1800 bak. 2200, 2400 diye gidiyor ama bunlar devasa. Çok büyük. Yani normalde 1 dolara falan 2 dolara büyük cipslerden alabiliyorsunuz. Bu ülkenin şartlarına göre bedava, TL'ye kazanan bize göre bile uygun. Özellikle mesela alkole geldim. Çok güzel böyle harika alkol reyonları var ve dünyanın en büyük şarap üreticilerinden bir tanesi. Bakın abi şaraplar kaç para? 3000 peso, 5000 peso. Bak hatta kampanyalı yerler var şurada. 3 tanesi 9000 peso, 3 tanesi 12000 peso. Yani bir şişe şarabı 3 dolara alıyorlar. Neredeyse eti de ucuz. Yani et biraz pahalı ama mesela balıktır, tavuktur, alkoldür. Uygun, çoğu şey uygun. Vallahi gördüğüm o ki bizim ülkede fiyatlar hani paylaşıyorsunuz görüyorum Instagram'da çıldırmış. Dünyada bu kadar kendi parasının kendi para biriminde pahalanan başka bir ülke görmedim herhalde. Bu gezimde de bunu fark ettim. Biz döndüğümüzde muhtemelen çok büyük bir şok içerisinde olacağız. Hele biralar hemen göstereyim abi. 6 tane Corona 4490. Şöyle gidelim. 6 tane Heineken 6290. Biraz daha gidelim. Şöyle 24'lü bir bira satıyorlar sadece 8000 pesoya. Çıldırırsınız, çıldırır. Zaten dünyada en pahalı alkolü biz içiyoruz muhtemelen Türkiye'de. Gerçekten yani şu rakamları paylaşmaya var ya, utanıyorum, üzülüyorum ya. Yani bir tane bira 1 dolar bile değil. Ve bu adamlar için de 1 dolar hiçbir şey. Mesela şöyle bakın aperoller var. Şuradan dünya paradır Türkiye'de. 9000 peso. Biliyorum çünkü fiyatlarını. Şöyle Red Label'lar var 12.000 pesoya. Şöyle Valentine's'lar var 11.000 pesoya. Yazın abi yorumlara yazın. Ben bilmiyorum fiyatları şu an Türkiye'deki veya başka yerlerdeki. Ucuz mu değil mi yazın. Ama biz Nesco ile çıldırırız. Karides, kalamarlar, alkoller hepsi bedava. Gerçekten Şili pahalı olmasına rağmen ucuz geldi bize. Mesela kozmetik ürünlerine geldik. Abi Doğu marka şampuanlar 3000, 2700 pesolarda. Oldukça uygun fiyatları. Bakıyorum başka ne çekebilirim size. Listerinler var şurada 4000 pesoya. Diş macunları var 2000 pesoya. Çok uygun. Gerçekten çok uygun. Dostlar bir şeyler aldık. Şimdi eve doğru gidiyoruz. Bugünlük benden bu kadar. Durumu gördünüz. Yani gerçekten birçok şey çok uygun fiyatlar olarak. Hele ki bu ülkede çalışıp kazanıyorsanız krallar gibi yaşarsınız. Kiraları bilmiyorum. O hariç tabii ki. Bir sonraki bölümde de zaten şehri ve ülkeyi gezmeye devam edeceğiz. Daha bundan sonraki bölümlerde dünyanın en kurak yerine kadar götüreceğim sizi. Onları da inşallah çekip anlatırım. Bildirimleri açarsanız haberdar olabilirsiniz. Şimdilik herkese Şili'den selamlar. Sonraki bölümde görüşmek üzere.